Gözünün önüne getir. Atina'nın en izbe, en havasız köşelerinden birindesin. Bir genel evin o karanlık, rutubetli odası. Yüzünde tarifsiz bir çaresizlik var. Hukuki hiçbir statün yok. Bir eşya gibi satılmışsın ve bedeninden her gün defalarca istifade ediliyor. Yani bu sadece bedensel bir esaret de değil, insanın ruhunu ezen, bütün kimliğini yok eden bir çukur aslında. Ve işin en sarsıcı tarafı da bu odadaki gencin geçmişi. Bugün felsefe tarihinin en inanılmaz hayatta kalma hikayelerinden birini konuşacağız. Bu gencin adı Faidon. Aristokrasinin zirvesinden, insanlık onurunun tamamen ayaklar altına alındığı bir karanlığa düşen, ancak felsefeyle o zincirleri paramparça eden devasa bir zihnin peşine düşüyoruz. Faidon'un o başlangıç noktası aslında M.Ö. 417 yılının Elis kenti. Elis o dönemde muazzam bir zenginliğin, kültürün merkezi, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Hani o kusursuz hayat dediğimiz şey, ailenin ahırlarında en iyi atlar yetiştiriliyor, en saygın öğretmenlerden felsefe dersleri alıyorsun. Kesintisiz bir refah ortamı var etrafında. Dönemin aristokratik normları içinde bir gencin ulaşabileceği en üst seviye bu. Eğitim, statü, zenginlik hepsi ona doğuştan altın tepside sunulmuş durumda. Geleceğin çok parlak ve konumun sarsılmaz görünüyor. Ama antik dünyada refah dediğimiz o yapı inanılmaz kırılgan. Her şeyin tepetaklak olduğu o büyük kırılma M.Ö. 401 ile 400 yılları arasında yaşanıyor. Elis ve Sparta orduları karşı karşıya geliyor o dönemde. Savaş başlıyor ve antik çağda bir savaş sadece sınırların değişmesi anlamına gelmiyor. Bir şehir düştüğünde o şehrin sakinleri için hayat tamamen bitiyor. Savaşı kaybeden taraf olmak demek, toprağını kaybetmekten çok daha öte bir şey. Şehrin işgal edilmesiyle birlikte düşman askerleri için senin asaletinin, ailenden aldığın o muazzam eğitimin zerre kadar önemi kalmıyor. Savaş esiri olarak ele geçiriliyorsun. Doğrudan köle pazarına götürülüyorsun. Antik Yunan'da kölelik sadece zorla çalıştırılmak demek değil, toplumsal ve hukuki anlamda kelimenin tam anlamıyla yok oluyorsun. Aristo'nun o meşhur tanımına giden bir mantık var ortada. Köle, konuşan bir alettir. Şuna benziyor bu durum aslında. Görkemli, rüzleri arkasına almış, devasa bir yelkenliyle okyanusta süzülüyorsun. Gece yarısı görünmez bir resife çarpıyorsun ve yelkenli saniyeler içinde o karanlık diplere batıyor. O enkazın dibinde nefes almaya çalışmak gibi. O görkemli gemiden geriye sadece suyun altındaki parçalanmış bir tahta kalıyor. Hukuken o şatonun enkazındaki bir sandalyeyle aynı statüye indirgeniyorsun. Açık arttırmada bir nesne olarak sergileniyor Faedon. Üstelik sıradan bir işçiliğe de sürülmüyor. Fiziksel güzelliği onun için başlı başına bir felaket senaryosu yaratıyor. Atina'da bir köle tüccarına satılarak doğrudan fuhuşa zorlanıyor. İradesi tamamen sıfırlanmış bir eşyaya dönüştürülüyor. Düşünsene, bütün kimliğin, statün ve özgürlüğün bir anda elinden alınsa geriye senden ne kalırdı? Atina'nın yeraltı dünyasındaki o günler sadece bedensel bir eziyet değil, insanın ruhunu yok eden psikolojik bir öğütme makinesi gibi çalışıyor. Düşünen, sorgulayan, potansiyeli olan bir zihin her gün o karanlık odada bedeninin istismar edilişini izlemek zorunda kalıyor. Fakat hikayenin akışını değiştiren o muazzam tezat tam da burada yatıyor aslında. Atina bir yandan bu karanlık yeraltı dünyasını barındırıyor, diğer yandan sokaklarında felsefenin en yüksek sesle tartışıldığı entelektüel bir başkent. Agora'da güneşin altında ruhun duası konuşulurken birkaç sokak ötede Faidon o rutubetli odada var olma mücadelesi veriyor. Bu iki dünyanın çarpışma anı inanılmaz sarsıcı. Tarihsel kayıtlara baktığımızda Faidon'un Sokrates'le karşılaşmasına dair çok çarpıcı iki rivayet çıkıyor karşımıza. Hikayeyi o genel evin karanlığından Atina sokaklarının aydınlığına taşıyalım o zaman. Nedir bu karşılaşma anı? Ya bir şekilde fırsatını bulup gizlice bir kapıyı kapatıyor ve Sokrates'in o tartışma çemberine sızıyor, ya da Sokrates Atina sokaklarında kalabalığa konuşurken tesadüfen onu fark ediyor. Hangi senaryo gerçekleşmiş olursa olsun ortada tüyler ürpertici bir detay var. İnsanlar Faidon'a baktığında sadece satın alınabilecek bir beden, değersiz bir köle görüyor. Sokrates ise o kalabalığın içinde ona baktığında sadece o yıpranmış bedeni görmüyor,
o çaresizliğin arkasındaki keskin zekayı kavruyor. O dehşet verici entelektüel potansiyeli tek bir diyalogla anlıyor Sokrates. Bir zihnin başka bir zihni en karanlık, en yoğun örtülerin altından bile tanıyabilmesi gerçekten olağanüstü. Sokrates, karşılaştığı bu gencin içindeki o pırlantanın çamurun içinde yitip gitmesine müsaade etmiyor. Felsefenin sadece meydanlarda yapılan havalı bir konuşma sanatı olmadığını kanıtlıyor. Doğrudan hayata müdahale eden, insanı dönüştüren bir eylem olduğunu gösteriyor bize. Sokrates bu genç zihni kölelikten çekip alma konusunda inanılmaz kararlı. Ama Sokrates'in kendisi varlıklı bir adam değil ki, sokaklarda eski püskü kıyafetlerle dolaşan, maddi birikimi olmayan biri. Bu kadar acımasız bir sistemin içinden o genci nasıl kurtarıyor? Kendi cebinden ödemiyor fidyeyi. Sokrates'in sahip olduğu en büyük güç, onun manevi otoritesi ve etrafında topladığı o nüfuzlu dostları. Zengin öğrencileri var etrafında. Tarihsel kaynaklar bu kurtarma operasyonunu finanse eden kişinin Kriton, Alkibiades veya Kebes gibi isimler olabileceğini söylüyor. Sokrates zengin dostlarından o yüksek fidyeyi ödemelerini istiyor. Öğrencilerini adeta seferber ediyor. Köle tüccarına gidiliyor ve Faydon'un özgürlüğü için çok yüksek bir bedel ödeniyor. Bedeli ödeniyor ve Faydon satın alınarak özgür bırakılıyor. Bu sıradan bir ticari işlem veya anlık bir merhamet gösterisi değil. Felsefe tarihinin en büyük entelektüel kurtarma operasyonlarından biri bu. Özgür bırakıldığı o anı düşünmek insanı sarsıyor. Özgürlük bedenin zincirlerinden kurtulmasıyla mı başlar yoksa zihnin kendi değerini fark etmesiyle mi? Sokrates burada sadece bir bedeni kurtarmıyor. Felsefe tarihi için muazzam bir zihni kurtarıyor aslında. Sokrates ona sen piyasada alınıp satılan bir beden değilsin, gerçeği inşa edebilecek bir zihinsin mesajını veriyor. Bu karşılaşma Faydon'un hayata tamamen yeni bir insan olarak başlamasını sağlıyor. Bu geçiş onu nasıl etkiliyor? Felsefeye nasıl dahil oluyor? Dönüşüm o kadar keskin ki Faydon kısa süre içinde Sokrates'in en sadık, en ayrılmaz öğrencilerinden birine evriliyor. Sıradan bir öğrenci de değil üstelik. Hayatta dibi görmüş biri o. Statünün, zenginliğin ne kadar geçici olduğunu kendi etinde kemiğinde tecrübe etmiş biri. Bu yüzden Sokrates'in erdem, adalet ve ruhun gücü üzerine anlattıklarını çok daha yaşamsal bir boyutta kavruyor. İkisi arasındaki ilişki klasik bir hoca-öğrenci çizgisini aşıyor, çok derin bir yoldaşlığa dönüşüyor. O yoldaşlığın ne kadar derinleştiğini felsefe tarihinin en dramatik günlerinden birinde bütün çıplaklığıyla görüyoruz. O ağır ve kasvetli son geceye gidelim. Milattan önce 399 yılı, Atina'daki o hapishane hücresi. Sokrates yargılanmış, idama mahkum edilmiş, birazdan o meşhur baldıran zehrini içerek hayata veda edecek. Odada öğrencileri var, atmosfer perişanlık ve çaresizlik kokuyor tamamen. Faydon hocasının dizinin dibinde oturuyor o an. Ölümün kıyısındaki Sokrates'in yüzünde zerre kadar panik yok, uzanıp Faidon'un o uzun saçlarını şefkatle okşuyor. O saç okşama sahnesi metinlerde geçen sıradan bir detay gibi durur ama aslında çok ağır bir anlam taşır. Antik dünyada gençliğin, canlılığın sembolüdür uzun saçlar. Sokrates ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide dururken Faidon'un gözlerinin içine bakıyor. Yarın bu güzel saçları benim yasım için keseceksin diyor. Saç kesmek antik Yunan'da en şiddetli, en derin yas tutma biçimi. Hocası ona ölümün bile koparamayacağı o derin sevgiyi bırakıyor. Baldıran zehri de öyle aniden öldüren bir şey değil. Bedeni aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş uyuşturan bir süreç. Sokrates fiziksel yok oluşunu metanetle karşılaşırken o dokunsal bağı öğrencisine miras bırakıyor. Bu an aralarındaki bağın ne kadar derin ve insani olduğunu gösteriyor. Sokrates'in ölümü sadece bir insanın kaybı olmuyor ama. Atina'daki o büyük entelektüel çevre için devasa bir kriz başlatıyor. Ortada bir lider kalmıyor sonuçta. Hocalarının yasını tutan bu zeki öğrenciler arasında Sokrates'in mirasını kim devam ettirecek tartışmaları başlıyor. Ciddi bir güç mücadelesi baş gösteriyor. Herkes kendi ekolunu kurma derdinde. Tam bu noktada sahneye Platon çıkıyor. Platon, ruhun ölümsüzlüğünü tartıştığı en ünlü diyaloğunu kaleme alıyor ve bu esere doğrudan Faidon adını veriyor. Yani Faidon.
Baş köşeye oturtuyor, metnin tam merkezinde. Tarihe adının geçmesi büyük bir onur olabilir. İnsan dışarıdan bakınca Phaidon'un bu jest karşısında minnettar kalmasını bekliyor. Ama ortada büyük bir tezat var. Phaidon, Platon'un kendi ağzından yazıp ona mal ettiği bu fikirleri tamamen reddediyor. Öfkeden deliye dönüyor metni duyduğunda. Neden bu kadar öfkeleniyor peki? Phaidon'un öfkesinin merkezinde çok haklı bir isyan var. Platon kendi edebi dehasını kullanarak Sokrates'in öğretilerini alıyor ve bambaşka bir noktaya, kendi metafizik sistemine taşıyor. İdealar dünyası formlar üzerine kuruyor her şeyi. Phaidon'u sadece bir sözcü, eline metin tutuşturulmuş bir tiyatro oyuncusu olarak kullanıyor. Phaidon o metne baktığında, ben böyle bir şey söylemedim diyerek itiraz ediyor. Şunu düşün, bir ressamın senin portreni çizerken yüzünü alıp tamamen kendi duygularını, kendi hezeyanlarını yansıtan bambaşka bir karaktere dönüştürdüğünü hayal et. Tablo bitiyor, üzerine senin adını yazıyor ama o yüz senin değil. Platon'un yaptığı tam olarak bu. Tarihe adının geçmesi büyük bir onur olabilir. Fakat başkasının kalemiyle kendi sesini kaybetmek bir filozof için kabul edilebilir mi? Phaidon için asla kabul edilebilir değil. Boyun eğmez bir karakteri var onun. Bedeninin köleleştirilmesini bizzat yaşamış bir adam o. Fiziksel acıyı en derinden tatmış biri. Soyut teorilerin onun için hiçbir karşılığı yok. Hayatta kalmak, erdemli yaşamak üzerine çok daha pratik, yere basan bir felsefeye ihtiyacı var. Platon ise onu bulutların üzerine hapsetmeye çalışıyor. Bir zamanlar bedeni başkaları tarafından kullanılmıştı, şimdi de zihninin ve kelimelerinin başkası tarafından araçsallaştırılmasına isyan ediyor. Kendi felsefesini savunma cesaretini gösteriyor o devasa isme karşı. Atina'da bir gölge olarak kalmayı, Platon'un kurgusunda bir yan karakter olmayı reddediyor Phaidon. Peki bu gerilimden sonra ne yapıyor? Atina'da kalmaya devam mı ediyor? Çok radikal bir karar alıyor. Köklerine, doğduğu topraklara geri dönüyor. Yıllar önce zincire vurularak koparıldığı Elis kentine gidiyor. Bu sadece bir yolculuk değil, muazzam bir psikolojik zafer aynı zamanda. Gidiyor ve memleketi Elis'te kendi kurduğu Elean Felsefe Okulu'nu hayata geçiriyor. Kendi hikayesinin kontrolünü tamamen eline alıyor. Peki okulunda ne öğretiyor öğrencilerine? Merkezinde o Sokratik ahlak felsefesi var. Soyut metafizik sistemlerden uzak durup diyalektik yöntemi öğretiyor. İnsan zorluklar karşısında kendi içsel pusulasını nasıl korur sorusuna odaklanıyor. Kendi düşüncelerini anlattığı eserler de yazıyor sanırım. Kendi yazdığı Zopyros ve Simon adlı diyalogları kaleme alıyor. İşte tarihin o acımasız ironisi tam burada yüzümüze çarpıyor. Phaidon'un bu kendi yazdığı diyaloglar günümüze sadece parçalar halinde ulaşıyor. Platon'un kurguladığı o metin dünyayı dolaşırken, Phaidon'un kendi özgün eserleri zamanın yıkıcılığına yenik düşüyor maalesef. Kendi sesini duyurduğu o eserler silikleşiyor. Metinleri fiziksel olarak kaybolmuş olabilir ama başlattığı o entelektüel hareket asla yok olmuyor. Öğrencisi Menedemos bu ekolü Eretria okuluyla devam ettiriyor nesiller boyu. Phaidon'un hikayesi bir mağduriyet hikayesi değil, mutlak bir zafer hikayesi aslında. Kesinlikle bir dönüşüm ve zafer tablosu bu. Girişteki o karanlık genelev odasına, o bedensel köleliğe geri dönelim. O karanlık odadan çıkan genç, kendisine vurulan o ağır, paslı zincirleri sadece kırmakla kalmadı, o zincirleri eritti ve kendi felsefe okulunun temellerine dökerek muazzam bir entelektüel imparatorluk kurdu. Sana giydirilen kimlikleri reddedip, kendi hikayenin yazarı olma cesaretini ne zaman göstereceksin? Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane, fikirler burada ölmez.